çocukken şey yapardık ya abi. Hani böyle cama böyle yapardık da böyle buharlaşırdı. Aslında burada tamam abi. Şöyle bir daha lam üzerine ben şey yaptığımda, öksürdüğümde abi cam üzerinde bir buharlaşma oldu ve gitti abi. Merhaba arkadaşlar, Micro Discover kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine bambaşka, aslında gündemden olan bir videoyla daha karşınızdayız. Fakat ne farkla? Serhat'la ayrı dünyalardayız artık. Gerçi aramızda çok mesafe yoktu. Mesela 2 sokak ötedesin şurada. Ama yine de yan yana gelemiyoruz. Bu hafta ne çekiyoruz Serhat? Abi bu hafta bir farkındalık olsun diye öksürük videosu çekiyoruz aslında. Şöyle abi. Şimdi birazdan da ekranda göreceksiniz. Lamel üzerine öksürerek, şu mesafede öksürerek ağzımızdan çıkan partikülleri, mikropları filan çekeceğiz. Evet ve bunu da söylemek isterim ki mesela şu an siz arka planda görüntüleri görüyorsunuz. Serhat laboratuvardayken kendisi çekti bunu. Herhangi bir sağlık problemi yok Serhat'ın. Herhangi bir problem yok. Yani bu şu anlama geliyor. Sağlıklı da olsanız ağzınızdan bu mikroplar ya da partiküller, artık ne derseniz adına, o canlı organizmalar çıkmayacak diye bir şey yok. Mesela şu arkada gördüğünüz o noktacıklar, o renkli noktacıklar var ya, her biri ağızdan sadece ama sadece öksürükle çıkanlar. Doğru değil mi Serhat? Aynen abi. Aynen. Yani bunların hepsi ve şunu da söyleyeyim size. Şu anda bu gördüğünüz hani koca ekran ama şu serçe parmağınızın ucu kadar bir alandan bahsediyoruz. Doğru mu Serhat? Kesinlikle. Yani o kadar ufak bir alana bakıyoruz biz şu anda. Daha küçük bir alana bakıyoruz. Yani çok küçük bir alana bakıyoruz şu anda ve şu anda ağızdan çıkan organizmaları görüyoruz ve biraz sonra o videoda hareketli olduklarını göreceksiniz bunların. Aslında neden? Şöyle... Bunlar çünkü bizim ağzımızda yaşayan canlı bakteriler. Evet. Şimdi bakteri deyince hemen aklınıza kötü bir şey gelmesin. Bakteri iyi huylu da var, kötü huylu da var. Kötü huylu bakterilere de vücudumuzun ihtiyacı var. Fakat karşı taraftaki vücudun acaba buna ihtiyacı var mı? Onu bilmiyoruz. Ya şimdi şöyle abi, hani o yüzden biz çocukken mesela şey yapardık ya. Çocukken şey yapardık ya abi. Hani böyle cama böyle yapardık da böyle buharlaşırdı. Aslında burada biz cama ciğerlerimize geçen havayı çıkarttığımız için ciğerlerde bulunan şeyleri, partikülleri de çıkartmış oluyoruz bir bakıma. Her şeyi. Yani o ağzımızdaki kalanlar. Mesela bakın tabii bu size çok büyük gelecek ama aslında bu tabii ki gözle görülemeyen parça. Şu en büyük, bu üst taraftaki kırmızı parçadan da bahsediyorum. Bunların hiçbiri gözle görünmüyor. Ve farkındaysanız bir akıntı gibi devam ediyorlar sürekli. Hatta şimdi şöyle küçük şeyler de var. Bunlar, bu canlı organizmalar. Bak, dibinde çok dikkatli bakarsan. Var evet. Birazdan daha da yakınlaştığımız zaman göreceksin. Şimdi mesela size şunu da söyleyeyim. Bu organizmalar bizim ağzımızda yaşıyorlar. Çünkü oradan besleniyorlar. Ağzımızdan çıktıkları anda, şu anda hani koronavirüsten de bahsedildiği gibi, ağzımızdan çıktığı anda canlı bir nesne arıyorlar ki orada yaşayabilelim biz. Aynen. O yüzden işte bu karşı taraf için zararlı olabiliyor. Yani hemen kendine canlı bir beden arıyor. Bir an önce onun içinde yaşamaya uğraşıyor. O yüzden bir arayış içerisinde. Ya şimdi mikroplar ve virüsler mesela abi şöyle işler. Her zaman bir canlı hücre arar ve hücre içerisinde çoğalır bunlar. Bu hücre içerisinde çoğaldığı için yani bir metal yüzeyinde örnek veriyorum 3 saat dayanabilir veya 1 saat dayanabilir. Bazı şeyler, işte profesörler şey diyor, havada kalabiliyor diyor. Ama bu bir süre sonra tabii şey yapıyor. Yere iniyor, düşüyor. Yani bak mesela Serap bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili güzel bir şey söyledin. Havada kalabiliyor diye. Öncelikle şu konuyu da açıklık getirmek isteriz ki sosyal medyada her yerde tabii çok şey yayılıyor. Hani havadan bulaşıyor, camı açmayın, işte camı açın falan diyor. O yüzden isim vererek söyleyeceğim. Bilim Kurulu üyesi, şu an Cumhurbaşkanlığı altında kurulan Bilim Kurulu bir grubumuz var bizim. Bilim kurulumuz var. Bu kurulun üyelerinden Profesör Doktor Levent Yamane bir açıklama yaptı korona ile ilgili. Havada asılı kalmadığını belirtti özellikle. Çünkü
Bu damlacık yoluyla kişiden kişiye bulaşan bir enfeksiyon. Yani şu gördüğünüz her bir milyon tane noktacıktan bahsediyorum. Bunlar aracılığıyla karşı tarafa bulaşan bir mikrop. Bu tüberküloz ve tüberküloz gibi mikroplar gibi havada asılı kalmıyor. Öyle bir mikrop değil. Yani tüberküloz falan havada asılı kalıp havayla bulaşıyor. Ama bu öyle değil. Bu Serap koronavirüsü 4 genden, yani 4 genomlu bir virüs. Hani kendini kopyalıyor, kendini yetiştirmeye uğraşıyor. Yani sayıyor tabii profesörler bunu. O nedenden dolayı karşı tarafa konuşurken tükürdüğümüz zaman bu ağzımızdan çıkan, bakın ne kadar hareketli. Görüyorsunuz değil mi? Şu anda bu bir video oynaması falan değil, yani sabit bir Lamlamel'in görüntüsünü çekiyoruz şu an. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece olanı çekiyoruz. Evet. İstanbul trafiği kadar hareketli. Şu anki hali gibi olmasa da hareketli. Aynen abi. Yani o yüzden özellikle hasta olduğunuzu düşünüyorsanız, kesinlikle ufak bir belirtiniz bile varsa maske takmanız sevdiklerinizi, ailenizi, çevrenizdeki insanları ve daha da önemlisi size yardımcı olacak insanları, yani nedir bunlar? Sağlık çalışanları, eczanedekiler, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, bu insanları da bulaştırmanıza sebebiyet veriyor. O yüzden maske kullanmamızın önemi burada artıyor. Evet, şimdi ekranda özellikle canlı olarak akan mikropları görüyorsunuz. Mikrop, yani mikrop dediğimde hep kötü bir şey algılamayın lütfen. Yani canlı bakteri demek istiyorum aslında. Ağzımızdaki bakteriler demek istiyorum. Şu an farkındaysanız hiçbir video hilesi olmadan, yani bir şey yapmıyoruz biz burada. Bunlar hareket ediyor. Mesela şu anda internetteki sonuçlardan söylüyorum size. Mesela BBC'de çıkan bir açıklama var. Bir öpücükle 80 milyon bakteri bulaşabiliyor. Evet. İşte temasın önemi burada devreye giriyor. Abi. Kesinlikle. Ya bunların hepsi bir tohum diyelim aslında, daha düz mantıkla. Toprağa düştüğü anda, evet, toprağa düştüğü anda kocaman bir ağaç olabiliyorlar. Yani bu da sizde belki hani diyorlar ya taşıyıcı olabilirsiniz diye. Sizde belki bir etki yapmıyor. Altında yatan başka bir hastalığınız da yok. O yüzden karşı tarafa bulaştığı zaman çok ciddi sonuçları olabiliyor bunun. O yüzden kendimizi, sevdiklerimizi düşünmek için buna dikkat etmemiz gerekiyor ki öpücükle Serap 80 milyon bakteri bulaşabiliyorken tükürükteki bu ağzımızdaki tükürükteki ortalama ne kadar mikrop vardır sence? Canlı bakteri veya? Var mı tahmin? 80 milyonsa tükürükle de yani 150 milyondan fazla. 300 milyon. 300 milyon. Evet, 300 milyona yakın bakteri varmış. Say lan desen. Burada sayarız. Ömrümüz gider. Say lan. Yok, sayamam. Ama tabii ki tekrar söylüyorum. Maske önemli. Fakat maskelerin tek kullanımlık veya uzun ömürlü maskeler var. Fakat hiçbiri ömürlük değil. Özellikle şunu söyleyeyim size. İnternette bir haber gördüm. Çok şaşırdım. Dayı elemanın birinden istiyor. Ya oğlum maskesiz almıyorlarmış benim markete. Senin maskeni versene diyor. Abi bak. Yani umarım şakadır bu. Umarım viral bir haberdir ama yani duyunca çok şaşırmıştım açıkçası. Şu anki görüntüleri görebiliyor musun? Bak bunlar kristalleşmedir abi. Yani düşün yani şeyde. Ne Serap? Kristalleşme bunlar hep. Bak farkındaysan şu gördüklerin hep. Abi çok enteresan şeyler var. Netlemeye çalışıyorum. Yani özetle aslında şunu söyleyelim. Burada hiçbir şekilde herhangi bir görüntü hilesi yok. Olabildiğince videoyla oynamadan düz bir şekilde sizinle paylaşmak istedik ki size görün. Bakın şu gördüğünüz her dalgalanma, her bir noktacık, her bir zerre bir insandan başka bir insana giden canlı bakteriler, yani organizmalar, mikroplar. Bunu şöyle düşünebiliriz abi. Ben bu videoyu çekerken şöyle yaptım. Şimdi Sara şu kristallere müsaaden olursa kristallere bir daha bakmak istiyorum. Tamam abi. Şöyle bir daha alıyorum. Lam üzerine ben yaptığımda, öksürdüğümde abi cam üzerinde bir buharlaşma oldu ve gitti abi. Ben lameli koyduğum zaman, lameli arasına yaptığım zaman, numune hazırladığım zaman hiçbir şey görmüyordum gözle. Ama mikroskopun altına koydum, hiçbir şey beklemiyordum. Bir baktım böyle tuhaf şeyler var filan. Bunu birkaç kez yaptım.
aldım. Ve evet tekrar 3 kez denedim. Hani altında çizelim. Hani Serhat'ta herhangi bir sağlık problemi yok çok şükür. Evet yani Serhat'ta herhangi bir sağlık problemi de yok. Bu sadece sağlıksız insanlarda olacak bir şey değil yani. Tabii. Bu her insanda olabilecek, böyle karşımıza çıkabilecek şeyler. O yüzden ne yapıyoruz? Sürekli Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi tedbirleri elden bırakmıyoruz. Aynen. Mesafeye, izolasyona çok dikkat ediyoruz. Bence Türkiye olarak bu konuda çok başarılıyız. Gerçekten dünya geneline bakıldığı zaman gayet başarılı bir grafik izliyoruz. Sadece biz de bilinçli olmamız gerekiyor insanlar olarak. Aynen abi. Ondan sonra bu sıkıntılardan kurtulacağımıza inanıyorum. Aynen abi. Yani dikkat etmek gerekiyor. Bence bu süreçten sonra biraz daha insanlar şey olacak, tedirgin olacak ve bir süre daha böyle gidecek gibi düşünüyorum ben. Gidecek de dostum. Mesela şey var. Yanlış bilmiyorsam Güney Kore'deydi zannedersem. Duvarlara yazılan bir yazı var. Normale dönemeyiz. Normal felaketin ta kendisiydi diye. Aslında burada anlatılmak istenen şey şu. Bu koronavirüs bitecek demiyor. Şu anda bakın mesela dün bir haber vardı. Kartal'dan, İstanbul Kartal'dan Uludağ görünmüş. Aynen. Resimleri var. Yani inanamadım. İşte Hindistan'da 30-35 yıl sonra ilk defa Himalayaları görmüşler. Hava kirliliği bittiği için. Serhat, ben tekrar teşekkür ediyorum dostum sana bu video için. Ben teşekkür ederim. Bundan sonra da bir tükürük videomuz olacak. Evet. Bunda da hani bu konuşurken ağızdan çıkan bakterilerde bir de tükürüğe bakacağız. Belki kulağa birazcık iğrenç geliyor olabilir ama özellikle bugünlerde bir farkındalık videosu olmak için çektik. Serhat tekrar teşekkür ediyorum dostum. Ben teşekkür ederim. Çok kısa bir sürede uzatmadan ikinci videomuzda yayına girecek, bu tükürük videomuza da bakabilirsiniz. Birkaç gün sonra yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.